Kulüp öncesinde biraz bir şeyler içelim dedik. O yüzden buraya geldik. Gayet de güzel ortam. Böyle bireyla tekila söyledik. Ben Diagel söyledik. Buradan sonra da bakalım. Güzel bir yer bulmaya çalışıyoruz şu an. Değil mi? Bulabilecek miyiz? Umutluyuz bakalım. Şimdi neydi kulübün adı? Sky mı? Spy Bar diye bir yere girmeyi denedik ama influencer veya YouTuber olman gerekiyormuş. Ben de YouTuber'ım dedim ama daha yolun başındayız. O yüzden oraya almadılar. Şimdi başka bir yer bulmaya çalışıyoruz. Evet, saat 3 ve kulüpten çıktık. Şimdi otele gideceğim ve yatacağım. Sabah 8'deki kahvaltıya yetişmeye çalışacağım. Şöyle yapalım. Günaydın arkadaşlar. Saat 8:30 ve kahvaltıya yetişebildik. Çok zor uyandık ama geldik. Şimdi çok güzel bir kahvaltı edeceğiz. Bu da otelin restoran kısmı. Şimdi kahvaltıyı göstereceğim size. İsveç kaşarımız var. Domatesimizi aldık, salatalığımızı, biberimizi aldık, yumurtalığımızı aldık, ekmeğimiz var, balımız var. Şurada 2 tane de meyveli yoğurt aldım. Bakalım, denemedim daha ama güzeldir umuyorum. Arkadaşım kahve aldı, açık büfe zaten, portakal suyumuz var. Yani gerçekten çok güzel bir kahvaltımız var. Güzel, güne güzel başlayacağız. Bal nerede? Burada. Bu bal değil, domates sosu. Ne bu? Domates sosu gibi bir şey. Evet, bugün hava da güzel. Müzelere gideceğiz. Çok güzel bir gün olacak ve güzel bir kahvaltıyla başlıyoruz. Güne çok güzel bir kahvaltıyla başladık. Size gösterdiklerimden sonra ayrıca meyveler yedik. Kahveler içtik. Yani açık büfesi çok güzeldi. Her şeyi bulduk. Saat 12'ye 5 var. Bu yüzden odadan çıkmak zorundayız. Resepsiyondan aynı zamanda rica ettik. Çantalarımızı burada bırakacağız. Ve en önemli şey, gidip gimbal alacağım. Çünkü ilk videom, elimde telefonu tutarak çekiyorum ve çok titriyor farkındaysanız. Güzel bir serüvene başlangıç olacak. Evet, dün saat geç olduğu için 8'den sonra burada alkol satışı yok. Pub'da içebildik ve sonra kulüpte içebildik alkolü. Ama şimdi öğrendik ki System Bolaget diye bir yer var. Alkolü oradan alabiliyoruz sadece. Ve adı da böyle, System Bolaget. Alkol alacaksanız buradan alın. Fiyatları karşılaştırmak için içeri gireceğim. Evet, giriş böyle. Bildiğimiz metro gibi, sadece alkoller var. Bakalım fiyatlara. Viskileri bulduk. Red Label 700 mililitresi 269 İsveç kronu. Bu da yaklaşık 500 Türk lirası yapıyor. Tabii güncel kurla bugün 1 Haziran 2023 500 liraya denk geliyor. Black Label var. O da 369 kron. Bu da yaklaşık 720 liraya denk geliyor. GB var. 254 500 liraya geliyor. Bunlar hep tabii 700 mililitre. Grants var. 300 liraya denk geliyor. Küçük boyu. Viskiler böyle. Jim Beam var. 275 kron. Kaçlık? 700'lük. Bu da yaklaşık 500 liraya denk geliyor.
Aperol var. 400 lira. Martini var. 200 lira. 2 ile çarpıyoruz güncel kurla. Burada Gordon var. 259 kron. Yaklaşık 500 lira. Bunlar genelde 700'lük. Evet, İsveç özel ne var derseniz. Burada Hollands Fladder. Yani tam okunuşu bilmiyorum. Bu meşhurmuş. 269 kron. Bu da yaklaşık 500 lira. Yöresel bir içki dedi. Ama bir şeyle kıyaslayamadı. Alıp denemek lazım. Burada Absolut var. 700'lük. 247 kron. Bu da yaklaşık 500 liraya tekabül ediyor. Smirnoff var. 234 kron. Buna da yaklaşık 500 diyelim. Genelde dediğim gibi hepsi 500. Burada meyveli absolutler var. Fiyatları görüyorsunuz. Evet, fiyatlar böyle. Genel olarak göstermeye çalıştım. Şaraplar var. Şaraplardan çok anlamadığım için bakamadım. Ama mesela bakabiliriz. Fiyatlar 95, 89, 89, 69 olarak. Tabii daha ucuz diğer içkilere göre. Mekan da böyle. Çok büyük. Ve her türlü içkiyi buradan bulabiliyorsunuz. Sadece içki var. Çok güzel bir dükkan. Çalışan arkadaşa nasıl telaffuz edebiliriz diye sordum. Sostyem-etmiş. Şurada görüyorsunuz, sistem Bolaget dedim ama Sostyem-etmiş. Onun hakkında biraz bilgi vereyim size. Şimdi İsveç'te %3'ten fazla alkolü marketlerde bulamıyorsunuz. En fazla bira alabilirsiniz. %3 veya %3.5 olarak. Bu dükkan ya da bu market, neyse nasıl adlandırırsanız, hükümetle çalışıyor. Hafta içi 7'ye kadar, sabah 10'dan 7'ye kadar alkol alabilirsiniz. Hafta sonu ise saat 3'e kadar alkol alabiliyorsunuz. 3'ten sonra dediğim gibi ya pub'a ya da kulübe gitmeniz gerekiyor. Bu bilgiler sizin çok işinize yarayabilir. Çünkü dün biz akşam yemeğinden sonra biraz odada içelim diye düşündük ama alkol bulamadık. Bu yüzden gelecek olan arkadaşlar bu saatleri bilerek gelin ve alkol alacaksanız hafta sonu 3'e kadar alkol alabiliyorsunuz. Biraz toplu taşıma hakkında bilgi vereyim. Toplu taşımak için herhangi bir bilet almanıza gerek yok. Sadece kredi kartını gösterip tek kullanımlık bilet alabiliyorsunuz. Tabii her otobüse bindiğinizde kredi kartınızla bilet almanız gerekiyor. Bir kişi, bir kredi kartı. Evet, Aynen. tek kişi için tek kredi kartı. Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Evet, şimdi Vasa Müze'ye geldik. Vasa Museum. Arkadaşlar, Vasa Müzesi'ne geldik. Stockholm'un en önemli müzelerinden biri. Mutlaka gelmeniz gerekiyor. Bu arkamda görmüş olduğunuz gemi 1628'de Stockholm'da batıyor ve 333 yıl sonra bu gemiyi deniz altından çıkarıyorlar. Ve 17. yüzyılda tekrardan inşa ediyorlar. Parçalanmış kısımlarını onarıyorlar. Ama %98'ini denizden başarılı bir şekilde çıkarıyorlar. Kalan %2'sini tamir ediyorlar. Ve şu an dolaşacağız.
Burada 1959'da Vasa'nın nasıl çıkarılmaya başlandığını görüyorsunuz. Burada gemiye monte edilen çivilerin kalınlıklarını görebiliyorsunuz.